Sen yürü, ardından millet yürüsün, ardından asırlar, çağlar yürüsün. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer muhtarlarımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Ankara Muhtarlar Evi'nin açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası'nın temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siz saygıdeğer muhtarlarımıza, saygıdeğer hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer muhtarlarımız, değerli konuklarımız, şimdi İçişleri Bakanlığımızın hazırlamış olduğu kısa bir filmimiz var. İzninizle hep birlikte izliyoruz.
Efendim emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, saygıdeğer muhtarlarımız, şimdi ilk olarak konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Sayın Bekir Aktürk'ü kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli İçişleri Bakanım, saygıdeğer bakanlarım, mülki erkanın değerli temsilcileri, demokrasimizin en küçük ama en temel taşlarından biri olan Türkiye'min birbirinden kıymetli, çok değerli mevkidaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Öncelikle Bartın'da hayatlarını kaybeden çalışanlara Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugün Muhtarlar Günü'nün 7.sini kutlamak, yeni müjdeler vermek için bir aradayız. Bu kutlu günümüze hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 1829 yılında yerel yönetimlerin ilk adımının atıldığı zamanlardan bugüne yaşayan bir ülkenin hücreleri olan mahallelerin emanetçisi, bu kutsal görevin sahibi bizlerin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize duyduğu güvenle, verdiği desteklerle muhtarlık müessesesi yok sayılacak günlerden bugün tek tip kurumsal bir kimlikle itibar gören kurumsal bir yapının mensupları haline gelmiştir. Artık sadece mahallenin muhtarı değil, o mahallenin her türlü haklarını arayan, sorunlarını çözmek için valiliklerimizden belediyelerimize, muhtarlar işleri daire başkanlığı, muhtarlar müdürlükleri kurulmuş çözüm ortaklarımızla birlikte çalışmaya başladık. Muhtarlık camiası bu ülkenin demokrasideki bütünlük bağlarının bir parçasıdır. 2015'ten bugüne bu ülkenin en küçük sorunundan olmamız gereken en büyük sorununa kadar her yerde elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Konfederasyonumuz bu camianın çatısı olmak, bu millete daha iyi hizmet için kurulmuştur. İşte bu çatının üzerindeki temel sorumluluklardan biri olan güven ve karşılıksız hizmete olan, mesleğimize olan inançla Türkiye'deki bütün farklılıkları ortadan kaldırmak ve bir bütün olduğumuzu anlatmak, muhtarlarımızın daha verimli ve bilgili çalışmalarını sağlamayı hedeflediğimiz Türkiye Muhtarları El Ele projesi Samsun'dan yola çıkıp Temmuz ayında Ankara ilinde kapanış programı gerçekleştirmiştir. Bu projeyle birlikte yeni bir kapı daha aralamış, muhtarlarımızın bir bütün halinde ülke sorunlarının her köşesinde taşın altına elini koyabileceğini, kamu yararına daha büyük çalışmalar gerçekleştirebileceğini anlayarak sizlere yaptığımız başvurunun sonucunda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun kamu yararına çalışan derneklerden sayılmasına karar verilmiştir. Camiamıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu ilk müjdeli haberimdi. Bugünün anlamına binaen, fakat bugün bir başka güzel olaya daha hep birlikte şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, değerli bakanlar, bizlere göstermiş olduğunuz bu güven, bu bitmez desteklerinizle bugün bu camianın büyük bir aile olduğunu, bir çatısı olması için
başta görev alanı olmayan kadın muhtarlarımız olmak üzere 30 büyük şehirde 100 muhtar hizmet evinin temel atma töreniyle işte bugün burada bu vatanın kalbinde, başkentimizde bizlere verilen kıymet ve önemi gösteren kurumsallığımızın en güzel örneklerinden biri olan Ankara Muhtarlar Evi'nin açılış töreni sizlerin sayesinde bugün gerçekleştiriyoruz. Sizlerin sayesinde bu anlamlı günümüzü daha da anlamlı kılan Muhtarlar Evimiz için camiamız adına minnetlerimi, şükranlarımı iletmek istiyorum. Bizlere verdiğiniz kadir kıymetin karşılığını bizlerde bu vatanın yapı taşları olarak daha da ileriye götürmek için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz. Allah da sizi bu vatanın çatısından ayırmasın. Saygı ve hürmetlerimle Allah'a emanet olun. Hepimiz birlikteyiz. Türkiye için görevdeyiz. Efendim bizler de konuşmalar için Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Sayın Bekir Aktürk'e çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu kürsüye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Anadolu'nun her köşesinden buraya gelen ve kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşları ve yol arkadaşları olan çok kıymetli muhtarlarımız. Ve bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde aramızda bulunan kıymetli meclis başkanımız, kıymetli milletvekillerimiz ve çok kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü tebrik ediyoruz ve kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, görev verdiğiniz andan itibaren bugüne kadar bir şeye çok dikkat ettim. Muhtarlarla olan gönül bağınız. Güven ve samimiyet duygunuzun arasına hiçbir zaman girmemeye özen gösterdim. Talimatınız neyse de muhtarlar nezdinde onu uygulamaya çalıştım. Çünkü zat-ı devletleriniz muhtarların sizden istediklerini bugüne kadar ikiletmediniz. Onun için burada da siz varken bu kürsüde fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Söyleyeceğim bir tek şey var. O da şu. Kıymetli Cumhurbaşkanım, siz bizim Cumhurbaşkanımızsınız. Kıymetli Cumhurbaşkanım, siz bizim başkomutanımızsınız. Kıymetli Cumhurbaşkanım, kıymetli Cumhurbaşkanım, siz bizim baş muhtarımızsınız. Size muhtar bile olamaz diyenler esamesi okunmazken bugün Anadolu'dan gelen ve en zor zamanda sizinle beraber olan muhtarlarınızla sizi baş başa bırakıyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Efendim bizler de konuşmalar için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer muhtarlarımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi hazırlanmış olan Muhtarlar Günü'ne özel tanıtım filmimizi sizlerle baş başa bırakıyoruz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin son 20 yılda geçirdiği büyük demokratik ve kalkınma devriminin en yakın şahitleri muhtarlarımızdır. Her gün sağlamlaşan bir yerel yönetim yapısı için muhtarlarımız başlangıç noktamız. Çağın gereklerine cevap verebilen, vatandaşın taleplerine hızla çözüm üretebilen muhtarlarımız için attığımız adımlarla hedeflerimize hızla ilerliyoruz ve onlarla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Şu an İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve sadece muhtarlarımıza hizmet veren Muhtarlar Daire Başkanlığı 20 Şubat 2015 tarihinde kuruldu.
muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulması sağlandı. Valiliklerde bir vali yardımcısı, büyük şehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısı muhtarlarımızın taleplerinin takip edilmesinden sorumlu tutuldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen 52 buluşmada yaklaşık 38 bin muhtarımız külliyede misafir edildi. Muhtarlarımızın taleplerini elektronik ortamda iletebilmeleri için muhtar bilgi sistemi oluşturuldu. Muhtarlık bilgi sistemimiz, biz muhtarların kamu kurumlarıyla ilgili işlemleri yapmada en güvenli bir ortamı sağlamaktadır. Aynı zamanda özlük haklarımızdaki iyileştirmeden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbi duygularımı, şükranlarımı sunuyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edildi ve 2016 yılından itibaren ülke genelinde kutlanmaya başlandı. 2002 yılında muhtarlara 97 TL ödenirken düzenli yapılan artışlarla asgari ücrete eşitlenmiş olup bugün itibarıyla 5500 TL ödenek almaları sağlandı. Muhtarlarımızın SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi talebi yerine getirildi. Sigorta primlerimiz devletimiz tarafından yatırılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Tüm muhtarlarımıza kurum ve kuruluşlardaki işlemlerinde kolaylık sağlaması için tek tip muhtar kimlikleri verildi. En az bir dönem muhtarlık yapan köy ve mahalle muhtarları silah ruhsat harcından muaf tutuldu. Muhtarlarımızın çağın gereklerine uygun hizmet verebilmeleri için bina taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar başladı. Kadın muhtarlarımızın görev yaptığı muhtarlıklarla hizmet binası bulunmayan veya kullanılamayacak durumda olan muhtarlıklara öncelik verildi. 30 büyük şehrimizde 100 muhtar evinin temel atma töreniyle Ankara Muhtar Evi'nin açılış törenini bugün birlikte gerçekleştiriyoruz. Muhtarlar Evi, muhtarlarımıza yönelik hayata geçirilen ilk sosyal tesis projesi olma özelliğine sahip. Biz muhtarlara Ankara'da muhtar konut evini kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza teşekkür ederim, saygılar sunarım. Tüm muhtarlarımızın vilayetler evi otelleri ve sosyal tesislerinden mensuplara uygulanan tarifeyle faydalanmaları için gerekli düzenleme yapıldı. Kadın muhtarlarımızın görev yaptığı yerlere öncelik verilerek tüm muhtarlık hizmet binaları kamera güvenlik sistemleriyle donatıldı. Özellikle biz kadın muhtarlar adına hayati önem taşıyan güvenlik kameralarını kısa sürede muhtarlıklarımıza taktıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'e, Sayın Çankaya Kaymakamımız Murat Duru Bey'e, mevkidaşlarım ve kendi adıma teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla muhtarlarımızın bilgi, kültür ve deneyimlerini artırmaya yönelik yurt dışı seyahat programları planlandı. İspanya, Endülüs bölgesine düzenlenen 20 geziye 1000 muhtarımız katıldı. Mekansal adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden yerleşim yeri doğrulama menüsü oluşturularak muhtarlarımızın kullanımına açıldı. Böylece muhtarlarımızın şüpheli adres bildirimi sorgulaması talebi karşılandı. Valilikler ve belediyeler tarafından bir yapının metruk olduğu bilgisinin mekansal adrese dayalı kayıt sistemi ve adres kayıt sistemine işlenmesiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce bu yapılara adres bildirimi yapılması engellendi. Covid-19 salgınında filyasyon ekipleri ve Vefa Sosyal Destek gruplarıyla sel ve yangın felaketlerinde verilen mücadelede muhtarlarımızla ortak çalışmalar yürütüldü. Muhtar bilgi sistemine vatandaş başvuru modülü eklenerek vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. AYDES'te afet sonrası gelen ayni yardımların dağıtımında muhtarlarımıza yardımcı olacak bir modül geliştirildi. 2022 yılının afet tatbikat yılı ilan edilmesi dolayısıyla afet yönetim karar destek sisteminde yeni geliştirilen tahliye ve yerleştirme modülü, barınma modülü ve bizi heyecanlandıran muhtar aynı yardım dağıtım modülü testlerinin yapılmış olması doğal afetlerde üzerimize yüklenen sorumluluk misyonundan ayrıca onur ve gurur duyduk. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında 47.686 muhtarımıza ve 150.371 azamıza afet farkındalık eğitimi verildi. Valilerimiz ve kaymakamlarımız başkanlığında bugüne kadar toplam 286.215 muhtar toplantısı ve ziyaret gerçekleştirildi. Ayrıca vali ve kaymakamlarımız tarafından
köy ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm bulabilmek amacıyla bugüne kadar 38.387 köye ve kırsal mahalleye toplam 11.705 ziyaret düzenlendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında sağlanan veri integrasyonuyla kişilerin çalışan ya da işveren ilişkisi bulunmadığı işyerlerini yerleşim yeri adresi olarak beyan etmeleri engellendi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu kamu yararına çalışan dernekler arasında sayıldı. 15 ilde gerçekleştirilen Türkiye Muhtarları El Ele projesinin 6 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da kapanış programı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca köy ve mahalle muhtarlarımızın muhtar kimlik kartlarıyla müze ve öğren yerlerine ücretsiz girmeleri sağlandı. İçişleri Bakanlığı'yla Yükseköğretim Kurulu arasında yapılacak protokolle muhtarlarımızın mesleki gelişimlerini güçlendirmek için hayata geçecek Muhtar Akademisi projesinin çalışmaları tamamlandı. Muhtar kimliği, silah ruhsatı, SGK primleri ve ücret düzenlemesi, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonumuzun kamu yararına dernekler statüsüne dahil edilmesi, kültürlerin kaynaşmasında büyük öneme sahip olan Türkiye Muhtarları El Ele projemize verdiği destekler ve bugün birlikte açtığımız Muhtarlar Evi gibi projelere kıymetli desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve beraber teşviki mesailerde bulunduğumuz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunuyorum. Yerelden ulusala daha güçlü bir Türkiye için fikir ve hizmet üretmeye hep birlikte devam edeceğiz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, saygıdeğer muhtarlarımız, vakit tamam, hazır mıyız? Şöyle bütün elleri görebilir miyiz lütfen? İşte o geliyor. Mazluma umut, zalime korku, ülkesine güç, milletine hizmetkar, vatanına aşık lider geliyor. Ardından yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz lider geliyor. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte geleceğin Türkiye'si, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin yüzyılı için Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşlerim, Esteemed Muhtars, the neighborhood representatives, dear brothers and sisters, I would like to greet you all with the most heartfelt sentiments, longing and affection. sözlerimin hemen başında siz At the outset of my remarks, ülkemizde tüm muhtarların I would like to 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü congratulate the Day of Muhtars of all my Muhtar brothers and sisters yine sizlerin vasıtasıyla 81 within your vilayetimizdeki presence. muhtarlarımızın And her birine gece gündüz I demeden also would like to thank all our Muhtars from 81 different provinces for milletimize aşkla, embracing sevgiyle their neighborhoods and serving our nation with teşekkür ediyorum. love and joy. Bu vesileyle So by taking this opportunity, maalesef Bartın unfortunately, Amasra'daki kömür madeninde there has been an accident in Bartın Amasra ebediyete coal uğurladığımız mine, 41 and kardeşimize Allah'tan rahmet I diliyorum. also pray for the souls of our 41 brothers who lost their lives in the mining accident. I hope and pray that they are resting their souls in heaven. Yatmakta olan 6 tane In the meantime, I also wish speedy recovery to our 6 wounded workers who are being treated at the moment in Çamsakura Hospital. May God treat all of them. ailelerine
and hopefully they will reunite with their families as swiftly as possible. Dear brothers and sisters, Ankara'yı teşrif eden binlerce muhtar kardeşlerimizle birlikte we are şu anda together with thousands of our muhtars who came to Ankara from a variety of our provinces, and I look at them right now. uçsuz bucaksız So, aldığım resmi rakama göre according to the official figures that I have received as of now, aşkın muhtarımız more than 20,000 of our muhtars are with us right here. Tabii bugünkü buluşmamızın ilave bir önemi, anlamı daha var. Of course, there is an additional meaning in our gathering, Muhtar kardeşlerimize daha önce söz verdiğimiz as bir we hizmetin have given our promises to our muhtars. evinin açılış We will be sharing the joy and excitement of binayı, the opening ceremony of Muhtar's house restoranı, Bay Bayan Mescidi, with the masjids for men and women, with the parking lots, the cafeterias and restaurants, with its itibaren 35 rooms and 58 bed capacity. This Muhtar's house will be at the service of all our Muhtars as of today. böylece muhtar kardeşlerimizi iş veya başka sebeplerle Ankara'ya As a result, when our Muhtars come to Ankara, de kurtarmış. they will have no problems whatsoever Artık muhtarlarımız da for their gönül accommodations. rahatlığıyla kalabilecekleri So our Muhtars from now on have a Muhtar's house in a very central location where they can stay, and without kavuşmuş oldular. any burden on the traffic, they will come and stay here and deal with all their problems. In addition to the opening ceremony of our Muhtar's house, Hizmet binasının toplu we will also carry out the gerçekleştirdik. groundbreaking ceremony of 100 Muhtar's service building. 5 vilayetimize canlı After a short while, we will connect with 5 of our provinces, and we will carry out the groundbreaking ceremony of all those service buildings, and hopefully we will complete the constructions as soon as possible and put them to your service. Muhtarlar Evi'nin sizlerle beraber ülkemizdeki tüm muhtar I hope and pray that the Muhtar's house would be auspicious to all my Muhtar brothers and sisters in Turkey together with you. muhtarlarımıza olan bir sözümüzü daha gerçeğe dönüştürme imkanı bahşettiği için And I pray to my God that He enabled us for fulfilling our promise that we have given to our Muhtars. kardeşliğimizi And I'm grateful. daim eylesin diyorum. And may God make our unity, our brotherhood, and solidarity İnşasında emeği permanent. I would like to İçişleri Bakanım, congratulate and thank anyone who contributed to the construction of this beautiful masterpiece, starting with the Ministry of Interior Affairs, the contracting companies, from their engineers to architects to all their workers. I would like to congratulate each one of them. Dear brothers and sisters, devraldıktan sonra after taking the office of presidency, we have achieved many innovations in the Turkish democracy, and one of which is the gatherings with our Muhtars. I am certain that you remember those gatherings. From the first gathering that we held in 2015 until now, each one of our gatherings are indeed spent like a festival, and we have got together with our Muhtars 52 times. From all around Turkey, we hosted 38,000 of our Muhtars in the presidential complex at the House of the Nation. Each one of our Muhtars gathering muhabbet bağını güçlendirdiğimiz, strengthened our işare ettiğimiz, bones, and ülkemizin meselelerini we enine boyuna have exchanged our consultations, demokrasi and bayramına dönüştü. each one of our gatherings turned into a democracy festival where we assessed the issues of our country. Ben de sizin yanınızdayım. I'm with you as well. Bana ne diyorlardı? So what did they tell me in the past? Ne oldu? He couldn't even make a muhtar. So what happened at the end? Bu başlığı atanlar The ones who are writing such headlines in the newspapers, bu
bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı yaptınız. are ashamed right now and disgrace themselves. You made this brother the president. For the first time throughout the history of the Republic, our Muhtars can easily share and directly with the highest level of our government their hopes, their dreams, and their challenges and problems. As a result, we have tackled the problems of many of our neighborhoods. As we tackle the obstacles and barriers between the base and peak of our democracy, the winners, together with our Muhtars, have been the whole Turkey. So this strong bond that we have built with our Muhtars, I presume, is a great honor that no politician up until now has been bestowed with. So our gatherings at the same time radically change the perception towards our Muhtars in the bureaucracy, in the politics as well. In the past, the ones who were not even looking at the eyes of our Muhtars, after our gatherings, all of a sudden remember the presence of our Muhtars. So the ones who didn't solve any of your problems right now, who didn't even budge an inch to tackle your problems, all of a sudden started promising a great deal to our Muhtars. But as it is the case of their any other insincere work, they even couldn't pull it off, this one. And they couldn't even continue with those gatherings, excluding a couple of gatherings in small venues. Although they tried to steal this role from us, they couldn't see this brotherhood, this unity, this climate of strong bonds. They couldn't construct such strong ties. So, as Necdet Ertaş says, without a friend, you cannot reach anywhere. You cannot seed the roses without the will. And there is a road going from one heart to another which is invisible. That road goes from one heart and connects with the other. So we have this road constructed between our hearts. It is serving as a bridge. So we speak with our hearts, with our Muhtars, and we love each other for the sake of our Creator. The ones who are trying to imitate us do not know this language of the heart, since they do not see that road going from one heart to another. They cannot establish a sincere relations with our Muhtars. Most probably they will be jealous of this scene, and most probably they will be very jealous about the love that we have for each other. That's why your life, your love, your excitement, and for your loyalty, I would like to thank each one of you. And God forbid, and God protect our relations from the evil eye. Dear brothers and sisters, our Muhtars are the steel center of our democracy, and unfortunately our Muhtars had to wait for a very long time in order to receive what they deserve. Before us, unfortunately, the doors of the state and the politics have been closed to our Muhtars. And our Muhtars couldn't find any counterpart to whom they can complain. Even if they can find a counterpart to whom they can complain, they couldn't yield any result from their complaints. Remember those headlines? They were saying that I wouldn't even make a Muhtar
This was the perception of the old Turkey to muhtars. It is indeed Muhtarı such a shameful saying. milli iradeyi tahkir eden bu vesayetçi zihniyet So this elinde mindset of the tutelage supporter, which was insulting on our muhtars, unfortunately wasted the years of this country. Apart from a couple hizmete ve of hürmete layık görülmemiştir. elite, no one Her türlü was imkandan thought that they faydalanırken deserve managing this country. They özgürlüklerimizi were the sonuna ones kadar who were kullanırken using their liberties and freedoms to the end. The majority of our people have been marginalized and they have been indeed despised. göbeğini The kaşıyan ones dedikleri who were despising our muhtars, yokluğa, unfortunately, yoksulluğa ve yasaklara mahkum ettiler. 2002'den itibaren imprisoned our society and our nation to deprivation for many years. hamlelerimizde Together with our steps of strengthening the nation's will as of 2002, olan we muhtarlarımızı da also ihmal etmedik. never forget our muhtars, who are indeed served as the Margrave and the frontiersmen of our democracy. The importance that we have attached to the position of our muhtars, we have shown this importance by founding the Directorate of our muhtars within the Ministry of Interior Affairs. In order to closely follow the business of our muhtars, we have also founded the Directorate of Muhtar Services in the metropolitan municipalities, and we were the ones who achieved this. Bir vali yardımcısı, That's why one of the deputy governor in the cities and in the metropolitan municipalities, the Secretary General başkan yardımcısı of the governorate, muhtarlarımızın taleplerini are assigned to follow the demands and requests coming from our muhtars. muhtarlık bilgi sistemiyle So with our muhtar, vatandaş arasında muhtar information system, bütünleşmenin kapısı a aralığı. door for a new approach and integration between our muhtars and our citizens have been wide opened. Özel muhtar kimliğini de And at the same time, biz düzenledik. the special muhtar identity has been designed by us for all our muhtars. Muhtarlık yapan köy ve mahalle muhtarlarımızı Our muhtars from the neighborhood and village who serves at least one term are kept exempt from the fees of olması gereken holding a gun. And at the same time, we increase the salaries and the wages of our muhtars to the level that they deserve. We have watched the video sadece recently. As we have taken the office, the fees allocated for muhtars were only 97 Turkish liras, and we have increased that figure by 57 times, and we have increased this wage to 5,500 Turkish liras. güzel rakamla At the same time, 232 lira olan muhtarlarımızın aylık SGK primlerinin de the security insurance premium of our muhtars temin ettik. are also covered by the state, and the current figure is 2,232 Turkish liras. Kadın muhtarlarımızın All our women muhtars who are yaralı güvenlik sistemleriyle requesting it, their service buildings are equipped with the security cams. So on the day of the muhtars, I would like to share a couple of good news with you. kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin Regarding to the maternity leave of our women son muhtars, aşamaya geldik. we are at the latest phase of our İnşallah yakında hazırladığımız regulation. teklifi Hopefully, meclisimizin takdirine the law proposal will be submitted to the discretion of our General Assembly very soon. With the enactment of this law, tüm muhtarlarımızın in addition to all our women muhtars, veya başka sebeplerle all our muhtars, bulunamadıkları zaman when they are not ödenekleri at their kesilmiyor. duty due to either disease or taking a leave, their payments
will not be İçişleri Bakanlığımız interrupted. ve Yükseköğretim Kurulu arasında yapılacak protokolle With the protocol to be undersigned between the Ministry of Interior Affairs and the Higher Education Council, projemizi hayata geçiriyoruz. we will also realize our project of founding a Muhtar Academy. Müdürlüğünce koordine edilen adrese dayalı kayıt sistemini The address-based registry system coordinated by the Directorate of Civil Registry is open for the discretion of our muhtars. In all our cities, we will also provide the trainings for the use of Max Muhtar module. veya mahallelerinizde So from now on, birçok bilgiye you will be able to reach out to a variety of information by making use of this platform, Max Muhtar. At the same time, elimizdeki metruk yapıları sizler de sistem üzerinden you will be görebileceksiniz. also able to notify the abandoned and Aynı yardımların deserted buildings in your neighborhood. kullanımına yönelik bir modül daha geliştirdik. We also developed another module for the dissemination of the contributions in kind to be used by the muhtars. In addition to all of those improvements, the electricity bill of the muhtars' buildings Ticari abone tarifesi yerine konut tarifesi will be subject to the tariff of households rather than being subject to the tariff for commercial buildings. 2024 Mart ayında yapılacak seçimlere kadar Until the local elections to be held in 2024, we are going to do whatever is necessary kadar olduğu gibi. to be done. Bundan sonra da Hopefully, and if it is God willing, as it is the case up until now, sokmadan we will tam bir değer never içinde allow anyone to go çalışmayı in sürdüreceğiz. between us, and we will continue to work in full cooperation and collaboration. Kıymetli muhtarlarım, Valuable muhtars, değerli kardeşlerim, dear brothers and sisters, Türkiye'ye dair hiçbir hedefleri, ülkemizin geleceğine dair dear brothers and sisters, they have no ideals and no targets for the future of Turkey. So you see the difference between us and them. çözüm They bulamayanlar even couldn't find a solution to their own problems, so those same ones getirmelerini cannot bring proposals which will heal the problems of this country. We don't expect it. bu fırtınalı dönemde 85 milyonun huzuru, We are working for the peace, tranquility, well-being and prosperity of 85 million of our citizens as we are going through challenging times, and we will continue to protect the rights son 20 yıldır olduğu gibi and interests of our people inside and outside. icazeti As it has been the case for the last 20 years, as we are marching towards the 2023 elections, iradesinde arayacağız. we will be seeking the permission not from other foreign powers, but from the will, the pure will of our citizens. We will Yere eğdirmeyecek, make sure that the heads of our people not bow down, and we will make sure that our honor is not trampled upon omuz omuza gerçekleşecek. any country, and we will make sure that none of our citizens will be kowtowing, and we will accomplish it all together with our muhtars. Kasıp kavuran küresel ekonomik krizin The global economic crisis affecting the whole world sarstığı kritik dönemde bu birlik really affected çok daha önemli hale even the advanced countries, so our critical unity in that regard becomes much more important. As the winter is approaching, the food and energy crisis seemingly would have more serious effects in the advanced countries. Doğalgaz sorunumuz ne olacak? So, Ağlarken as the advanced countries are crying out loud about their natural gas crisis, thanks to God, we have no such problem whatsoever. vaktinde yaptığımız anlaşmalarla Thanks to the agreement that we have undersigned and the diplomatic moves that we have taken, Türkiye comparatively speaking, we are olabilecek in a better position. So, as the Republic of Turkey, we are doing our best to yönetimiz için
overcome this crisis with the least damage inflicted as possible, and we are even trying to turn this crisis into our advantage. Mr. Putin made an announcement. What did he say? He said that we will turn Turkey to a natural gas distribution center. So, in another saying, the Europe will get its gas from us. So this didn't happen all of a sudden and randomly. This is thanks to our diplomatic efforts. Despite the war waged in our region and despite the instabilities, we have yielded the results of our diplomatic efforts. The wheel of the economy is still turning and our exports are growing every month, breaking another record. And with the 30 million of employment, we are at the highest level in terms of our employment. In the agriculture, this year has been quite fruitful. And we have gone one step beyond recovering the losses in the tourism sector. The occupancy rate of our hotels, even these months, are matched to the summer times. Dear brothers and sisters, we have announced high procurement prices for the agricultural products, and with the social aid extended to our citizens, we are doing our best to ease the burden of our citizens and embracing all of them. Hopefully, from now on, we will continue to share the means of our state with our nation, with our citizens. So we expect a very strong support from our muhtars to our efforts and endeavors of building the century of Turkey. May God help us all. May God open our path and destiny forward. So as I conclude my remarks with those thoughts, I hope and pray that the Muhtar's house would be auspicious to all my Muhtar brothers and sisters, and I kindly request from each one of you to extend my deepest regards to my citizens in your neighborhoods. I greet you all with love and respect. Efendim bizler de hitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde temel atma törenlerimizin canlı bağlantıları, sonrasında da Ankara Muhtarlar Evimizin açılış töreni için canlı bağlantılarımıza Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere İçişleri Bakanımızı davet ediyoruz. Efendim şimdi Türkiye genelinde 100 Muhtar Hizmet Binası'nın toplu temel atma töreni için 81 ilimizi temsilen seçilen 5 ilimize eş zamanlı